Chapter 19, in which Passepartout takes a too great interest in his master, and what comes of it. Hongkong is an island which came to the position of the English by the Treaty of Nanking after the War of 1842, and the colonizing genius of the English has created Hongkong. It's an important city and an excellent port. The island is situated at the mouth of the Canton River and is separated by about 60 miles from Portuguese town of Macau on the opposite coast. Hong Kong has beaten Macau in the struggle for the Chinese trade, and now the greater part of the transportation of Chinese goods finds its depot at the former place. Docks, hospitals, wharves, a Gothic cathedral, and a government house, macadamistic streets, give to Hong Kong the appearance of a town in candor. Stories transferred by some strange magic to the antipodes. Passepartout wandered with his hands in his pockets, talked with the Victoria part, gazing as he went and at the curious palanquins and other modes of conveyance, and the groups of Chinese, Japanese, and Europeans who passed to and fro in the streets. Hong Kong seemed to him not unlike Bombay, Calcutta, and Singapore, since it, like them, it betrayed everywhere the evidence of English supremacy. At the Victoria port, we found confused mass of ships to all nations: English, French, Americans, and Dutch, men of war and trading vessels, Japanese and Chinese junks, tankers, and flower boats, which formed so many floating parters. Passepartout noticed in the crowd a number of the natives who seemed very old and were dressed in yellow. On going into a barber's to get shaved, he learned that these ancient men were all at least 80 years old, at which age they are permitted to wear yellow, which is the imperial color. Passepartout, without exactly knowing why, thought this very funny. On reaching the quay where they were to embark on the transit, he was not astonished to find Fix walking up and down. The detective seemed very much disturbed and disappointed. "This is bad," muttered Passepartout, "for the gentleman of the Reform Club." He accosted Fix with a merry smile, as if he had not perceived that gentleman's charging. The detective had indeed good reasons to inveigh against the bad luck which pursued him. The warrant had not come. It was certainly on the way, but as certainly it could not now reach Hong Kong for several days. And this being the last English charity on Mr. Fogg's throat, the robber would escape unless he could manage to detain him. "Well, Monsieur Fix," said Passepartout, "have you decided to go with us so far as America?" "Yes," returned Fix, though he said lead. "Good," exclaimed Passepartout, laughing heartily. "I knew you could not persuade yourself to separate from us. Come and engage your berth." They entered the
steamer office and secured cabins for 4 persons. The clerk, as he gave them the tickets, informed them that the repairs on the Carnatic having been completed, the steamer will leave that very evening and not next morning, as had been announced. Pasparto'nun efendisiyle iyiden iyiliğe ilgilenişi ve bunun doğru sonuçlar. Hongkong 1842 Nakaki Anlaşması'yla İngiltere'ye verilecek bir adacıktır. Büyük Britanya'nın üstün sömürgecilik yeteneği burada birkaç yılda önemli bir kente Victoria Limanı'na kurulmuştur. Bu adacık Kanton Irmağı'nın ağzından nehir öbür kıyısına kurulmuş bulunan Portekiz kenti Macao'nun 60 mil uzaklığındadır. Hong Kong ticari savaş Macao'yu yenecektir. Nitekim Çin Aktarsu Anlaşması'nın büyük kesmiş şimdi İngiltere'nin yapılmaktadır. Yükleme boşaltma iskeleleri, hastaneler, rıhtımlar, ambarlar, gotik tarzı kafeler, balkonlar, asfalt kapalı barlar, yollar, insanlar kent ya da Surrey konutlarından bir ticaret kentinin yerküreyi delip tam karşı tarafı rastlayan Çin'de su yüzüne çıktığı izlenimini uyandırmaktadır. Bay Fix bizimle Amerika'ya geliyor musunuz bakalım diye sordu pasaportu. Evet geliyorum, karışık cevap verdi. Fix dişlerinin arasında. Yok canım diye haykırdı. Pastör bir kahkaha patlattıktan sonra bizden ayrılamayacağınızı biliyor muydunuz zaten? Hadi gelin de yer ayırtalım. Birlikte deniz yolları yazıhanesine gidip 4 kişilik yer ayırttılar. Bilet satan memur Carnatic'in onarımının sona erdiğini önceden kararlaştırdığı üzere ertesi sabah değil hemen o akşam 8'de yola çıkacağını haber verdi. Çok iyi diye karşılık verdi Pastor Tom. Efendimin işine yarayacak bu hemen. Gidip haber vereyim. İşte o anda Fix reklamlık bir karar aldı. Pasaport her şeyi olduğu gibi anlatacaktı. Pilgrim Fogg'un birkaç gün Hong Kong'da alıkoymanın biricik yolu belki de buydu. Yazıhaneden çıkan Fix yol arkadaşının meyhanelerden birinde boğazlarını ıslatmayı önerdi. Pasapорт'un vakti vardı. Fix'i çağırdı. Kabul etti. Hemen rıhtıma bakın. Bir meyhane vardı. Görünüşünü de çok çekiciydi. Girdiler, burası güzel süslenmiş geniş bir salondu. Dipte bol yastıklı bir kamp yatağı göze çarpıyordu. Üstünde uyuyan bir takım adamlar, 30'a yakın müşteri salondaki hasır masalar başına çökmüştü. Kimisi İngiliz birası, ale ya da Carter içiyordu. Kimisi de gin, brand gibi alkollü içecekler. Ayrıca çoğu içkilerinde tıka basa gül suyu, afyon doldurulmuş uzun kırmızı toprak pipoları tükürmekteydi. Ara sıra afyon içenlerden biri kendini tutamayıp masaların altına kayıyor. Meyhanede çalışan oğlanlar adamın bacaklarından ve kafasına yakalayıp kocaman bir yatağı afyon keşelerden birinin yanına uzatıyorlardı. Böyle kendinden geçmiş 20'ye yakın afyon keş vardı yatağın üzerinde. Is your honor looking for a boat? Have you a boat ready to sail? Yes, your honor, a pilot boat now for the trade west in harbor. Does she go fast? Between 8 and 9 knots at the hour. Will you look at her? Yes. Your heart will be satisfied with her. Is it for a sea
excursion? No, for a voyage. A voyage? Yes. Will you agree to take me to Yokohama? The sailor leaned on the railing, opened his eyes wide and said, "Is your honor joking?" "No, I have missed the Carnatic and must get to Yokohama by the 14th at the latest to take the boat for San Francisco." "I'm sorry," said the sailor, "but it's impossible. I offer you £100 per day, an additional reward for £200. If I reach Yokohama in time." "Are you in earnest?" "Very much so." The pilot walked away a little distance and gazed out to sea, evidently struggling between the anxiety to gain a large sum and the fear of venturing so far. Fix was in moral suspense. Morfolk turned to Auda and asked her, "You will not be afraid, would you, madam?" "Not with you, Mr. Frog," was her answer. The pilot now returned, shuffling his hand in his hands. "Well, pilot," said Mr. Frog. "Well, your honor," replied he, "I could not risk myself, my man, or my little boat of secretly 20 tons or so long on a voyage. At this time, well, your honor," replied he, "I could not risk myself, my man, or my little boat of secretly 20 tons on so long a voyage at this time of year. Besides, we could not reach Yokohama in time, for it is 1660 miles from Hong Kong." "Only 1600, said Mr. Fogg. "It's the same thing," explained more freely, "but," added the pilot, "it might be arranged another way." Fix ceased to breathe at all. "How?" asked Mr. Fogg. "By going to Nagasaki at the extreme south of Japan, or even to Shanghai, which is only 800 miles from here. It's going to Shanghai. We should not be forced to sail right off Chinese coast, which will be great advantage, as currents run northward and will aid us." "Pilot," says Mr. Fogg, "I must take American steamer at Yokohama and not Shanghai or Nagasaki." "Why not?" returned the pilot. "The San Francisco stream does not start from Yokohama. It puts in Yokohama and Nagasaki. It starts from Shanghai." "Are you sure of that?" "Perfectly." "And when does the boat leave Shanghai?" "On the 11th at 7 in the evening. We have therefore 4 days before us. That is 96 hours, and in that time, if we had good luck and southwest wind, and the sea was calm, we could make those 800 miles to Shanghai, and you could go in a hurry as soon as the provisions could be aboard and the sails put up. It's a bargain. Are you the master of the boat?" "Yes, John Bunn, the master of the Tankadere. Would you like some earnest money? If it will not put in your honor out, here are £200 on account, sir," added Phileas Fogg, turning to Fix. "If you would like to take advantage." "Thanks, sir. I was about to ask the favor." "Harekete hazır gemimiz mi var?" diye sordu Bay Fogg. "Evet efendim. Flotillanın en iyisi olan 43 numaralı kılavuz gemisi hareket etmek üzere. İyi gider mi?" "Aşağı yukarı değil 8-9 mil. Görmek ister miydiniz?" "Evet. Saygıdeğer efendimiz gemiden hoşlanacaklardır." "Deniz gezintisi mi yapmak istiyordunuz?" "Hayır, yolculuk." "Yolculuk mu? Bizi Yokohama'ya götürmek görevini verebilir miyim size?" Bunları duyan gemicinin kolları iki yana düştü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. "Saygıdeğer efendimiz şaka mı ediyorlar acaba?" dedi. "Hayır, Carnatic'i kaçırdım. Oysa en geç 14'ünde Yokohama'da olup San Francisco gemisine yetişmeliyim." "Özür dilerim ama olamaz," diye karşılık verdi kılavuz. 100 sterlin veririm günde, ayrıca vaktine yetişirsek 200 sterlin de ödül. "Ciddi mi söylüyorsunuz?" diye sordu gemici. "Çok ciddi," diye karşılık verdi Bay Fogg. Gemici şöyle azıcık uzaklaşmıştı. Böyle yüklü bir paraya konma arzusuyla tehlikeli bir serüvene atılma korkusu arasında bocalıyordu besbelli. Fix ise öldürücü sinir krizleri geçiriyordu. Bu arada Bay Fogg, Bayan Auda'ya
döndü. Böyle bir yolculuktan korkmazsınız değil mi hanımefendi diye sordu. Sizin yanınızda korkmam Bay Fogg diye karşılık verdi genç kadın. Gemici yeniden Bay Fogg'a yaklaşmış, kasketini elinde çevirip çevirmekteydi. Ne karar verdiniz bakalım kaptan diye sordu Bay Fogg. Saygıdeğer efendimiz diye karşılık verdi gemici. Çok 20 tonnelik bir tekneyle ve bu mevsimde ne tayfalarımı ne kendimi ne de sizi tehlikeye atabilirim. Ayrıca vaktinde de varamayız. Çünkü Hongkong'la Yokohama arası 1650 mildir. Hayır, tam 1600 mil dedi Bay Fogg. Aynı şey. Fix şöyle derin bir soluk aldı. Ama başka bir çare buluruz belki diye ekledi kaptan. Fix'in soluğu yeniden kesildi. Nasıl diye sordu Phileas Fogg. Japonya'nın en güneyindeki Nagasaki'ye ya da Hongkong'tan 800 mil ötedeki Şangay'a gideriz. Hele bu sonuncusu Çin kıyılarından uzaklaşmayacağımız akıntıda bize güneye sürükleyeceği için iyice işimize gelir. Bana bak kaptan diye karşılık verdi Fogg. Ben Amerika postasına Şangay ya da Nagasaki'den değil Yokohama'dan bineceğim. Neden olmasın diye karşılık verdi kaptan. Francisco postası Yokohama'dan yola çıkmıyor ki. Yokohama'da ne Nagasaki'de durur ama ilk hareket Şangay'dandır. Bu dediğimizden emin misiniz? Elbette. Peki gemi ayın kaçında ayrılıyoruz Şangay'dan? 11'inde, akşamüstü 7'de. Demek ki 4 günümüz var. 4 gün yani 96 saatte iyi yakıt alırsak, rüzgar güneyden eserse, deniz sakinse ortalama 8 millik bir hızla Şangay'la aramızdaki 800 milya rahat alırız.